İnsan bulunduğu boyutun belki de en baskın türüdür. Bu tür öyle bir yapıya sahip ki bulunduğu her ortamı çok çabuk değiştirebiliyor. Ortama uyum sağlama hassasiyeti bir o kadar da hızlı. Bu hız faktörü size yanıltmasın. Saniyeler ve saatlerden bahsetmiyorum. Dünyanın sahnesinde belki 200 yıldır dünya insanı var. 200 milyon yıldır dünya insanı var. Ve bu 200 milyon içerisinde insan birçok aşamadan geçmiş. İnsan giderek evrimleşen, gelişen ve tekamül eden bir yapıya da sahip. Çünkü insan sadece maddi karakter ve hüviyete sahip bir yapı değil. İnsan aynı zamanda metafiziki yapısı da var. Metafiziki karaktere sahip bir varlık olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu keşfetmesi ne zaman oldu? İnsanın kendi metafiziki tarafını belki de varoluşundan bu yana. İnanç ve inanç sistemleri insanların hayatında son belki 3000 yıldır gibi gözükse de aslında inanç ve kurumsallaşmış dinin dışında insanlar varoluşlarından beri bir şeye inanma, bir şeye de tapma, tapınma halleri gözükmekte. İnsan bilmediği ve kendisinden üstün gördüğü her bir şeye tapma ve tapınma halini devreye sokuyor. Veya onu kendinden yüce gördüğü için de ona yücelik kazandırıyor, ifadesi bulunduruyor. Bugünkü konumuz Aksoy Rahmetli Bilgelik öğretisinde insanın genel özelliklerinden olan beynin fiziki yapısı. İnsanın beyninin fiziki yapısı bir insanı anlamaktan daha çok şey anlatır. Çünkü insanın beyni sadece onun fiziki yapısından ibaret değildir. Beynin içerisindeki birçok hassasiyete sahip, duyarlılığa sahip komponentler onun metafizik kısmını da aslında oluşturur. İnsan kendini keşfetmek istiyorsa öncelikle kendinin fiziki yapısını öğrenmeli, keşfetmeli, bilmelidir. Bu amaç doğrultusunda aslında baktığımızda dünya insanının bilim insanı, bilim açısından ilerleyen insanlar birçok yol kat etmişler. Son 66 yılda genetik bilimde kat edilen yol belki de insan için çığır niteliğinde bir özellik taşıyor. İnsan beyninde yer alan çok özel bir yapı. Bu yapı hücrelerinin çekirdeklerinde yer alıyor. Bizler ona DNA diyoruz. Yani deoksiribonükleik asit. Bunun çok farklı özelliklerinden bahsedebiliriz. Ve bu DNA'daki sarmallarının o bazik dizilimleri çok farklı türde evrim türlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. İnsan türü içinde aslında o dizilim birer farklılık gözüküyor diğer canlı türlere göre. Ama baktığımızda canlılar DNA'daki o ufacık belki %0,1'lik değişimlerle kendilerinde bu çeşitliliği gösterebiliyor. Peki nasıl? DNA 4 bazlık 5 moleküllük bir yapıya sahip demiştik. Ve her türlü canlıda da yer alıyor. Bitkide de yer alıyor, hayvanda da yer alıyor, tabii ki insanda da yer alıyor. DNA'yı oluşturan şey aslında elementer evrimin geçirmiş olduğu aşamalar. Dünya biliyorsunuz ki şu an kabul edilen yaş 4,5 milyar yıl. Bu 4,5 milyar yıl içerisinde birçok aşamalardan geçmiş. Ve gaz ve toz bulutu halinden şimdi üzerinde yaşanabilir bir platform. Yüzey, yerküre olarak ifade edebiliyoruz artık onu bu yüzden. Bir yaşam ortamı oluşturmuş. Ne için? Organizmalar için. Bu organizmalar tabii ki temelinde moleküler yapıya sahip. Yani her birinin temelinde bir azottan, bir fosfordan, bir hidrojenden, bir oksijenden, karbondan bahsetmeliyiz. Yani bugün bitkiyi ele aldığımızda elbette ki çok farklı moleküler yapıya sahip olduğunu görürüz. Hatta bitki türleri içerisinde de aynı yapıya sahip olduğunu görürüz. Hayvanlarda da öyle, insanlarda da öyle. Ama temel olarak baktığımızda karbon bazlı bir yapıya sahip insanlar ve hayvanlar ki onlar bizim iskelet sistemimizi oluşturuyor. Bu karbon bazlı yapıya sahip olmamıza kaynaklık eden ne? Tabii ki DNA. DNA'da da demiştik ki 5 moleküllü yapıya sahip bir yapı. Temel yapı taşı aslında. Bundan yaklaşık 4,5 milyar, 200 milyon yıl kadar önce, hatta son 1 milyar yılı da içine alabiliriz bence. Evrim türlerinin yavaş yavaş ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hangi evrim türleri? Biyolojik yaşama ortamsallık sağlayabilecek,
koşul arz edebilecek türlerden bahsediyorum. Daha önce dünya evrimsel olarak baktığımızda elementel evrimi doyasıya yaşamış, çok uzun bir süre yaşamış. Bu sürecin sonucunda ancak biyolojik yaşama geçilebilir hale gelmiş. Evet, ortaya çıkan ilk planktonik yaşamlar nerede? Suda. Ve suyla toprağın kesiştiği bölgelerde daha çok ortaya çıkmış. Suyla toprağı kesişen bölgeler derken suyun tabanını kastediyorum. Deniz kenarları ve okyanus kenarları veya balçık tarzı yerleri de kastediyorum tabii ki. Dünyanın birçok yerlerinde farklı yaşam türlerinin çıktığını söyleyebiliriz planktonik seviyede. Ortaya çıkan ilk DNA tabii ki şu an bizlerin kullanmış olduğu DNA faktöründen çok daha farklı. O da kendi içinde evrildiğini görüyoruz. Bu evrilmenin sonucunda zaten evrimde çeşitlilik ortaya çıkıyor. Hangi evrimde çeşitlilik? Hayvansal evrimde çeşitlilik. İnsansal evrimde çeşitlilikten bahsedebiliriz. İnsan içinde söylenen şeylerden bir tanesi de iki ayaklı, memeli bir canlı. Yani hayvan sınıfına giriyor. Çok da yanlış bir ifade olduğunu düşünmüyorum zaten. İnsanın iki memeli, iki ayaklı, memeli bir hayvan olduğunu. Çünkü hakiki insan ile insan arasında her zaman bir fark var. Hakiki insan Aksoy-Rahmetli Bilgelik örtüsünde çok farklı yerlere sahiptir ki ilerleyen derslerimizde bunu çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Biz bugün insan olma yoluna giden memeli sınıfındaki bu canlı türünün fiziksel yapısını detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Şimdi dedik ki insan yapısında çok özel bir kompütür var. Bu kompütöre biz biyokompütür diyoruz. Dünya insanı buna da beyin diyor. Çünkü kompütür denmesinden nedeni biyokompütüre bilgi sağlanabiliyor. Bir şeyler depolanabiliyor. O depolanan bilgi tekrar kullanılabiliyor. Aynı bilgisayarlarımızdaki sistem gibi. Sıfır bir bilgisayarımız var. O sıfır bilgisayara istediğimiz bilgileri yükleyebiliyoruz. Kendi işletim sistemi var bu arada, unutmadan onu da söyleyelim. Kendine ait elemanları da var. İşte Windows'u, Excel'i, PowerPoint'i, işte belki çöp dosyası gibi birçok elementleri var kendi içinde bilgisayarın. Aynı beynimizde buna uygun bir yapıya sahip. Bizler beynimize ne verdiysek beyin o bilgileri işleyerek kayıt altına alıyor. Ve tekrar kullanabilecek şekilde insanın kullanımına sunuyor. Bunu sağlayan şey nedir? Bunu sağlayan elbette ki insan beyninin hücrelerini oluşturan çekirdeklerindeki DNA'lar sayesinde oluyor. Bu arada insan beyninin hücrelerine ne diyorduk? Nöron diyorduk. Nöronlar aynı Atlanta Radyoteknolojik Sistem kayıtlarında teknobiyo hücre olarak da geçiyor. Aslında tüm hücre yapısı böyle geçiyor. Teknobiyo hücre olarak geçiyor. Bunu da daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Dedik ki adenin, guanin, sitozin, timin. Bunlar 4 tane baz. Neyi oluşturuyor? DNA'nın bağlı dokusunu oluşturan yapılar. Baz bağları. Bir de atomik yapısı var. Neydi bunun? Moleküler yapısı var daha doğrusu. Neydi bunlar? Azot, fosfor, karbon, hidrojen ve oksijen. Temelde 5. Tabii bunlar neden böyle bir araya geldi? Bunun da varoluşunda bir hakikat yatıyor olması gerekir. Temelde dedik ki karbon bizim omurlarımızı oluşturuyor. Fosfor denilen şey ışığa duyarlılık hassasiyeti olduğunu biliyorsunuz. Onlar görme ile alakalı fonksiyonları devreye sokmak için o DNA'nın kendi strüktür yapısında bir yer buluyor. Karbon aynı zamanda bağlayıcı, azot da bağlayıcı nitelikte. Oksijen ve hidrojen gerekli olan enerjiyi yakma ve tüketme, oluşturmak için de yine insan vücudunda gerekli moleküler yapı, hidrojen, atomsal yapı olarak karşımıza çıkıyor. Adenin, guanin, sitozin, timin denilen bu 4 bazın farklı şekillerde dizilimleri ki bu farklı şekillerden kastım sonsuz sınırsız alternatifleri olduğunu belirtmem lazım. Çünkü bakın mesela dünyada şu an 8 milyar insan var. Şu an hala hazırda yaşayan insandan bahsediyorum. Geçmişte de bir o kadar insan var. Bu insanların genetik yapıları birbirlerine benzerdir ama tıpkısının aynısı veya birebir aynı olduğunu söylemek de imkansızdır. Her biri kendine özel şekilde yapıtlanmıştır. Anne ile babadan kaynaklanan hücrelerin içerisindeki çekirdeklerinde yer alan DNA'ların kendi aralarında birleşmesinden dolayı aslında X ve Y kromozomları ortaya
kadın veya erkek veya dişil veya eril formlar ortaya çıkıyor ve yeni bir insan türü. Yani artık ne babaya benziyor ne de anneye benziyor. Temel olarak fiziksel anlamda söylüyorum. Ortaya anne babanın ortak bir yapısı. Yani bebek dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Evet, DNA'nın yapısındaki bu dizilim, DNA, adenin, guanin, sitozin ve timin sınırsız bir şekilde oluşabiliyor. Adenin, guanin, sitozin, timin gibi bunların kendi aralarında eşleştirmeleri de var dediğim gibi. Ve adenin, guanin, sitozin ve timin bu 4 bazın birbirleriyle oluşturduğu bağların arasındaki yere de DNA aktif uzay diyoruz. DNA aktif uzayın bir özelliği var aksiyonel motor bilgelik öğretisinde ki belki de tüm bu dersimizin temeli ve bundan sonraki göreceğimiz derslerin temeli bu genetik uzay bölgelerindeki programlar, hassasiyetler olacak. Şimdi DNA aktif uzay nedir? Bağların arasında bulunan o boşluk bir uzay karakteri arz eder. Farklı uzay karakterleri olduğunu da nitekim de biliyoruz. Alfa karakterli, beta karakterli, omega karakterli. Burada peki ne olabilir? Buradaki uzay karakteri DNA'nın içerisinde programlanabilme hassasiyetine sahip bir karakter katıyor. Peki bu programlanma nereden kaynaklanıyor? Her bir insanın bağlı bulunduğu tanrısal özden kaynaklanıyor. Tanrısal özler çekirdek dünya denilen bu ortamsallığı var ettikten sonra ki çekirdek dünyaya laboratuvar planet ifadesini de kullanıyoruz. Bu planeti kendilerine özel haslet, değer ve keyfiyetlerin yaratımı için devreye sokuyor. Bunu nasıl yapabilir? Tanrısal özden kastımız neydi? Süper makro kıymete sahip, titreşim olarak dünyaya ait titreşimden çok daha üst seviyedeki boyutlarda yaşayan varlıklar aslında. Bu varlıkların kendi enerjilerini direkt çekirdek dünyaya sokmaları titreşimsel olarak zor. Neden? Çünkü uzay zaman mekan form uyumlaşma prensibi var tüm uzayın içerisinde. Bu prensibe uygun olarak hareket edilmesi lazım. Bu prensibe uygun olarak hareket eden tanrısal özler kendilerinin cevheri oluşlarından yapıtladıkları formlarla bunlara mikro uydu canlı diyorlar. Biz şimdi dünyadakilerde insan diyoruz, hayvan diyoruz, bitki diyoruz. Konumuz insan. Mikro uydu can denilen insan türleri üzerinde kendilerine özel haslet, değer ve keyfiyetlerini deneyime, evrime ve göreve sokabiliyorlar. Yani deneyimli hale de sokabiliyorlar demek istiyorum. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Atomsal yapının en küçük parçasını kuant diyorduk. Bu bölünebilen en küçük parça anlamına geliyor. Ama aksiyonel motor bilgelik öğretisinde kuantın da altında kuant altı partiküller olduğunu da söylüyoruz, biliyoruz. Bu partiküllere por deniliyoruz. Porun programlanabilme özelliği var. Porlara minyatür çipler de diyebilirsiniz ki yine aksiyonel motor bilgelik öğretisinde teknomikrobiyoçipler diye de ifade buluyor. Mikrobiyoçip ifadesi. Nedir o? Çipleri biliyorsunuz dünya bilim insanlarının ve şu an teknolojimizde de var. Sıkça kullanılan bir tür aygıt. Milyonlarca bilgiyi, datayı o minyatür yapılara ekleyebiliyoruz. Evet. Porların kendisi de böyle. Kutupsal duyargan bir yapıya sahipler ve mikrobiyoçiplerin içerisinde yer alıyorlar. Mikrobiyoçip, DNA'lar, genler, kutupsal duyargan robotik devre üniteleri ise neydi? O porlardı. Porlara hangi mahiyette program veriyorlar? Bir insanın insan yapacak olan her karakterde por verebiliyorlar. Hayvan insandan Tanrı insana kadar uzanan o skala içerisindeki her türlü programı porlara ders edebiliyorlar. Hayvan insandan kastımız neydi? Temel ihtiyaçlarını karşılayan içgüdüsel motivasyonla hareket eden evrim türü. Ne yapar bu varlık? Duyumsar, duygulanır, düşünür, zevklenir, değil mi? Tadar, görür, işitir, yemek yer, yatar, uyur. Tüm bu ihtiyaçlarını karşılayan ve bunları gerçekleştiren bir türdür aslında hayvan insan dediğimiz şey. Bunu ayıran en büyük özellik ne? Hayvan insanı diğer türlerden ayıran şey ne? Düşünce. Düşüncenin kalitesi de hayvan insanla insanın kamili veya
evrensel insan arasındaki fark. Evet, dedik ki bu porlara saydığımız mahiyetlerde program verebiliyoruz. Sonra verilen programlar nasıl devreye giriyor ki insan denilen bir tür ortaya çıkıyor? Aslında bu saydığımız şeyler insanın kişilik özelliklerini belirleyen niteliktedir. Anne ve babadan alınan genetik dizilimdeki karakteristik özellikler de elbette ki varlığın fiziksel özelliğini belirler. Nedir o fiziksel özellik? Saç rengi, göz rengi, boyu, postu, ileride yakalanabileceği hastalıkları, açılabilecek kodlarının mahiyetine göre sahip olabileceği yetenekleri gibi bir sürü sıralama yapabiliriz ve dünya insanı zaten bu konuda son 66 yıl demiştik hatırlarsanız. Son 66 yılda çok büyük bir gelişme kat etmiş. Ve genom projesi başlatmışlar ve tüm DNA'ların okunabilirliğini sağlamışlar ve kocaman bir projeyi devreye soktuktan sonra insanın artık çözülemediği hiçbir şey kalmamış fiziki anlamda baktığımızda. Ve şimdi bu okunabilen yapıyla harika insan türleri, tasarlanmış insan türleri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konunun etikliği tabii ki tartışılır. Evet. Bu program dedik ki anneden ve babadan gelen programlar yani genetik kodlamalar varlığın fiziksel özelliğini belirtir. Aynı zamanda tanrısal özlerinden gelen porlara yüklenmiş programlar bir de enerjiyi içeriyor. Yani her programın karşılığında bir bilgi diyelim ona programa bir de güç yani duyarlılık var diyelim ona da enerji açığa çıkıyor. Bu ikisi birlikte hareket ediyor. Birbirinden bağımsız hareket ettiği görülmemiştir hiçbir yerde. Bilgiye dayalı bir enerji her daim söz konusu. Evet, insan beynini oluşturan hücrelerin çekirdeklerinde yer alan DNA'ların genetik uzay bölgelerinde yer alan porların, yapılarındaki programların açığa çıkmasıyla enerji ortaya çıkıyor. Bu enerji türü aslında insani formun fiziki enerjisini sağlıyor. Yani biyoyaşam enerjisini sağlıyor. Nörostatik aktivitede kullanılan bir enerji haline geliyor. Yani öz enerji formun kullanılabileceği bir enerji haline geliyor. Bu enerji kullanımı sırasında elbette ki bilinç kendi özünden açığa çıkardığı bilgiyle de muhatap oluyor. Bu muhatap oluş sırasında kademeli olarak kendi DNA aktif uzayındaki programları da yükseltiyor. Etki tepki prensibi hep devrede. Neyi açıyorsa o açtığı şeyin karşılığında bir program mutlaka tekabül ediyor. O programa karşılık başka bir güç açığa çıkıyor ve bu şekilde bir döngü içerisinde genetik programlar, kodlamalar açığa çıkıyor diyebiliriz.